Yalnızca 30 günün vererek buradan buraya çıkmaya hazır mısın? Bu videoda sana hayal veya umut satmayacağım. Yalnızca 30 gün içerisinde neler yapabileceğinin farkına varmanı istiyorum. Hazırsan videoya geçelim. Dil öğrenmek çeşitli sebeplerden ötürü hepimiz için zor olsa gerek. Veya kimimiz için bir tutkuya dönüştüğünde bunu kolaylıkla aşabiliyoruz. Ancak biliyoruz ki özellikle bizim için ailemizde uzak bir dil olduğu için birazcık zorlanabiliyoruz. Fakat doğru yöntemlerle bu süreyi minimuma indirmek mümkün. İşte bu videoda sana en kısa sürede en etkili yöntemlerin birkaçından bahsedeceğim. Ve bunların bir tanesi harici ben hepsini kendi başıma uyguladım. Hepsini deneyimledim ve gerçekten inanılmaz bir fayda gördüm. Öncelikle bunu neden 30 güne sıkıştırıyoruz? Aslında bir sıkıştırma değil. Yalnızca 30 gün içinde çok büyük bir değişim görebileceğine inandığım için bu videoyu çekiyorum. Bunları istersen 6 ay boyunca yap. Düşündüğünden daha ileri bir seviyeye gelirsin. Çünkü 6 ay kısa bir süre değil. Ancak benim burada ele alacağım gün sayısı 30 gün. İlk olarak yapman gereken şey İngilizce'de en çok kullanılan kalıpları öğrenmek. Peki bu kalıplar neler? Bunlar good morning, how are you? İşte cevap olarak I'm okay, I'm fine. Ya bu tarz en çok kullanılan kalıpları öğrenerek başla. Çünkü sen gün içinde ne yapacaksın? Konuşacaksın. Yeni bir dil öğrendin ya, öğreniyorsun ya. Konuşacaksın. Bunları sürekli bir yerde kullanacaksın. İşte burada önemli olan şey vazgeçemediğin o kalıpları, en çok kullanılan günaydın, nasılsın, iyi misin, bugün ne yapıyorsun gibi kalıpları en başta bir öğrenmen lazım. Ki yolumuza devam ederken en azından temel şeyleri bilerek, öğrenerek devam edelim. İkinci adım. Uyandığınızda 10 dakika, 15 dakika input almak. Bu inputları podcast dinleyerek alabiliriz, şarkı dinleyerek alabiliriz. Ancak burada üzerine yoğunlaşacağımız metot podcast dinlemek. Gidip de ders podcast'i dinleyin demiyorum size tabii ki. Çünkü sabah saatlerinde uyandığımız gibi podcast dinlemek, yani ders olarak podcast dinlemek sıkıcı olabilir. Gününü anlatan bir YouTuber'ın, bir podcast yayıncısının podcast'ini açıp dinleyebilirsiniz. Sizin zamanla kelimelere aşinalığınızı artıracak ve daha akıcı konuşabileceksiniz. Daha doğru telaffuz ederek konuşabileceksiniz. 1, 2, 3 değil, 30 gün bunu yapıyorum. Belki 30. günün sonunda artık sıradaki sözcüğü bile tahmin edebileceksiniz. Çünkü bağlama alışıksınız. Bir kahvaltı podcast'i dinlediğiniz zaman, onu hazırlarken çektiği bir podcast'tir. Vlog tadında. Siz masaya koyacağı objeleri, nesneleri artık tanıyor olacaksınız. I'm going to dedi, belki de put diyeceksiniz. Hani ben şunu masaya koyacağım. Yani siz bunu artık anlayabiliyor olacaksınız. İşte işin güzel yanı burada. Kelimelere aşina oluyorsunuz ve cümleleri tamamlayabiliyorsunuz. Ve bu işi yaparken de anlamadığınız sözcükleri bir kenara not alabilir. Daha sonra da bu anlamlarına bakabilirsiniz. Üçüncü adıma gelelim. Temel olarak sayıları, renkleri ve hayvanları öğrenelim. Özellikle temel olarak diyorum. Gidip de sen 655.764 sayısını nasıl söyleyeceğini bilmezsin. Bilmemelisin. Ya da gidip orangutanın, gorilin, yani bu tarz hayvanları, her gün görmediğin hayvanları nasıl söylendiğini bilmemelisin. Bu senin için gerçekten vakit kaybı. Boşa enerji sarf edersin. Yapman gereken tek şey kedi, köpek, kuş, tavuk, inek, yılan. Yani bunları bilsen yeterli. Diğerleri neden bilesin ki? Kullanmayacaksın. Amacımız burada bizim 30 gün içinde bir şeylerin nasıl değişebildiğini görmekse zihnimizi boşa yormayalım. Mantıklı ve gerekli şeyleri öğrenelim. Sayıları öğrendik, yarın da tabii ki de saat söylemeyi de ihmal etmiyoruz. Bugün saat kaç? Saat 3'ü 14 geçiyor. İşte saat şu an 5'e 20 var. Bu tarz ifadeleri sayılarla beraber öğrendiğimizde zaten ilk gün en çok kullanılan ifadeleri de öğrenmiştik. Artık bizim için bir gün yavaş yavaş tamamlanıyor, değil mi? Evet, hepsi yavaş yavaş tamamlıyoruz artık. Sayılarda da İngilizce için birden 100'e kadar bilmeniz yeterli. Çünkü hepsinin bir temeli var. Örneğin 10, 11, 12, 13 tamam, sıkıntı yok. Ondan sonrası 15, 16, 17 şeklinde gidiyor. Hani 11, 12'e geçtim. 13'den itibaren en azından sıralı bir şekilde gidiyor. Yani 3, 10, 4, 10 şeklinde. O yüzden bunları öğrenebilirsiniz. Birden 100'e kadar bilseniz yeterli. Bir de 1000. 1000 sözcüğünün söyleniminde bilseniz sizin için kârdır. Bunu da yıl söylemek için kullanabilirsiniz. Dördüncü adımımızdaysa en çok kullanılan sıfatları, fiilleri, bunları öğreneceğiz. Peki bunları nerede kullanıyoruz? Üçüncü adıma geri geldiğimizde hayvanları öğrenmiştik, değil mi? Kedi, köpek, at, inek, neyse, tavşan. Bunları betimlemek için. Aynı anda örneğin the cat is blue. Yani kedi mavi. Mavi renkli bir kedi. Bu gibi cümleleri kurmak için renklerle en son öğrendiğimiz en çok kullanılan sıfatları birleştiriyoruz. Renkler, isimler, hayvanlar, artık orada en çok kullanılan ifadesini gördüğünüz her şeyi öğrenmeye çalışın. Ama unutmayın,
sizin işinize yaraması gerekiyor. İşinize yaramayan bir şeyi öğrenmenize gerek yok. Yani günlük hayatta az çok ne konuştuğunuzu, hangi ortamlarda bulunduğunuzu siz biliyorsunuz. Bilmeniz gereken kalıpları, en çok kullandığını düşündüğünüz ifadeleri, bunları bilseniz gerçekten sizin için yeterli. Fazlasına hiç gerek yok. Hem beyniniz yorulur, hem kendinizi neden böyle bir sıkışıklığa sokasınız ki 30 gün içinde. Beşinci adımımızsa en sevdiğim adım. Artık konuşmaya da ihmal etmediğimiz için ayna karşısına geçiyoruz ve konuşmaya başlıyoruz. Evet, bu zamana kadar en çok fiilleri, isimleri, sıfatları öğrendik. Sayıları öğrendik. Gün, tarih, saat, bunları temel ifadeleri söylemeyi öğrendik. Tamam, beşinci adıma geldik. Ayna karşısına geçiyoruz ve ne öğrendiysek bunlarla ilgili cümleler kurmaya çalışıyoruz. Evde yalnız değilseniz, yani evde biri varsa, bundan çekiniyorsanız odanıza geçin. Odanız yoksa dışarıda o boş bulduğunuz bir yere gidin ve ses kaydı açın. Ama bunu yapın. Amacımız burada konuşmaya çalışmak. Benim bir şeyler üretmem, ses çıkarabilmem, kelimeleri, sözcükleri doğru telaffuz edip edemediğimi görmem. Önemli olan bu olduğu için ayna karşısına geçiyoruz. Öğrendiğimiz şeyleri İngilizce anlatmaya çalışıyoruz. Veya kendimiz İngilizce anlatmaya çalışıyoruz. Önemli olan, dediğim gibi, konuşmak. İster ne öğrendiğinizi anlatmaya çalışın, ister kendinizi anlatın. Benim adım Burak, işte Türk'üm, şuradan geliyorum, şuraya gidiyorum gibi temel ifadelerinizi, öğrendiğiniz temel ifadeleri açıklamaya başlayın. Böylelikle hem kendi yanlışlarınızı, kendi takıldığınız noktaları fark edeceksiniz ve oralara yoğunlaşacaksınız. Hem de zamanla özgüveniniz gelişecek ve İngilizce konuşulan ortamlara girmekten artık çekinmeyeceksiniz. Özgüveniniz yüksek bir şekilde konuşabileceksiniz. 6. adıma geldiğimizde ise bir defter alın ve mümkünse günlük yazmaya çalışın. Muhtemelen bu aşamaya gelene kadar öğrendiğiniz şeyleri not ettiğiniz bir defteriniz vardır. Tabii ki de herkes defter tutmak zorunda değil. Yani herkes öyle öğrenmiyor. Kimisi yalnızca dinleyerek öğrenebiliyor. Ancak burada anlatmak istediğim nokta, tuttuğunuz defterin günlük olması. Bugün bu konuyu şöyle öğrendim. Dün bunu yapmıştım. Yarın bunu yapmayı planlıyorum tarzında bir günlük. Biraz da ajandaya kayıyor olabilir. Ama burada önemli olan nokta, defter olarak, yani öğrendiklerimizi not aldığımız bir defter değil. İstiyorsanız onu ayrı bir şekilde tutabilirsiniz tabii ki. Benim burada demek istediğim şey, neyi nasıl öğrendiğiniz, ne zaman öğrendiğinizi yazıp cümle kurabildiğiniz bir günlük. Çünkü burada writing çalışmamızı ihmal edersek, writing aynı speaking gibidir. Bizden bir şeyler beklenir. Bizim bir şeyler üretmemiz gerekir. Ki bu bizi yorar. Çünkü herkes yeterince düşünemez, yeterince iyi cümle kuramayabilir. Ama çoğumuz duyduğumuzu anlarız. En azından temel seviyede olsa duyduğumuzu anlarız. Ama temel seviyede olsa konuşamayabiliriz. İşte anlıyorum ama konuşamıyorum var ya, o tam bu. Bir şeyler üretmemişiz. Bu yaşımıza gelene kadar, bu seviyeye gelene kadar hiçbir şey üretmeden gelmişiz. Sürekli duymuşuz, sürekli şeyleri kullanmışız, gramerde boşluk doldurmuşuz. İşte artık burada bizim kendimizin bir şeyler üretmesi gerekiyor. Defter yazmamız gerekiyor. Konuşmamız gerekiyor. Önemli olan burada bir şeyler üretme yeteneği. Bunu artırdığımızda bize zaten özgüven gelecek. Her ortamda, İngilizce konuşulan her ortamda konuşabileceğiz. Hata yapmaktan korkmayacağız. Çünkü güvenimiz yükselmiş zaten. Biz buraya sürekli bir şeyler ürete, üzerine bir şeyler koya gelmişiz. O yüzden bu madde çok önemli. Gerçekten konuşmak kadar önemli bir madde. Şeyler yazmak, bir şeyler sıfırdan üretmek, inşa etmek. Ben bugün şu konuyu, işte Present Continuous Tense'i öğrendim ve hakkında 10 cümle kurdum. Yarın Future Tense öğrenmek istiyorum. İşte I want to. Burada bir kalıp kullandık. Zaten burada kalıpları kullanıp kullanamadığımızı görmek için yazıyoruz. Bu tarz cümlelerle o günlüğümüzü doldurduğumuzda bizim zaten akıcılaşmamak için bir sebebimiz yok. Çünkü en zor kısım bir şeyler üretmek. Hazır olan şeyi zaten tüketiriz. Bize yazılmış bir metni anlarız, bir şekilde anlarız. Ama o metni bizim yazmamız birazcık zor olur. O yüzden günlük alın ve hemen bir günlük tutmaya başlayın. Bu zamana kadar öğrendiğiniz her şeyi, ne zaman nasıl öğrendiyseniz not alın. 7. adımsa şarkı dinleyin ve Netflix, YouTube gibi platformlardan İngilizce içerik tüketin. Bunu herkes söyler, evet. Ki zaten herkese de katılıyorum. Şarkı dinleriz, Netflix'ten, YouTube'dan İngilizce içerikler tüketiriz. Bunların altyazılarını açabiliriz. Çünkü şu an bizim seviyemiz başlangıç. Ve amacımızsa 30 günde sağlam bir temel oluşturup konuşmaya başlayabilmek. O yüzden bizim burada yapmamız gereken şeyler. Müzik dinliyorsak kolay tarzda, yani anlaşılır tarzda müzikleri seçip sözlerine baka baka kafamızda eşleştirme yapmak. Veya YouTube videosu izliyorsak altyazıları açmak. Netflix dizisi izliyorsak altyazıları açmak. Ki orijinal dilde, İngilizce'de filmi izlerken aşağıda da İngilizce altyazılar bulunmalı. Yapabiliyorsanız çift altyazı yapın. Çünkü seviyemiz başlangıç ve biz burada ne kadar kolay seviye film, dizi, şarkı seçsek de bizim çeviriye ihtiyacımız olacak. Çünkü yeni başlıyoruz bu dile.
Yani veya çok temel bir seviyemiz var. Birazcık üstüne koyacağız. O yüzden önerim tek altyazı ama dediğim gibi bu bizim için birazcık zor olabilir. Çift altyazı eklentisini Google Chrome'a indirdiğiniz zaman Netflix, YouTube artık hiç fark etmez. Hepsinde çift altyazı kullanabilirsiniz. Üstte İngilizce, altta Türkçe eşleştirmeli bir şekilde canlı çeviri de yapılıyor zaten. Üzerine geldiğinizde and sözcüğünün V olarak aşağıda çıkar. Bu tarz eklentiler gerçekten işimize yarıyor. O yüzden Netflix, YouTube, Amazon, Disney artık hangi platformu kullanıyorsanız çift altyazı dizi izleyin. Spotify, Apple Music artık yine ne kullanıyorsanız müzik dinleyin. Eminim ki bir süre sonra duyduğunuz için, sürekli input aldığınız için hem konuşma özgüveni gelecektir. Çünkü bir sözcüğün nasıl söylendiğini biliyorsunuz. Yani doğru söylenişini. Ertesi gün aynaya geçtiğinizde pratik yaparken o sözcüğü bir native speaker, bir ana dili konuşucusu gibi söylediğinizde size güven gelecektir. Ve artık konuşasınız gelecektir. Çok şey biliyorsunuz. Bir yere anlatmanız lazım değil mi? O yüzden aynaya geçin ve konuşmaya başlayın. Toparlamak gerekirse müzik, dizi tarzı şeyler, sürekli input almamızı sağlayan şeyler bizim hem kelime haznemizi genişletecektir ki sürekli bir şeyler öğreneceğiz çift altyazı sayesinde. Hem de artık bir şeylerin doğru yöntemini, doğru söylenişini bildiğimiz için konuşma perisi bize gelecektir ve biz de konuşmaya başlayacağız. 8. adıma geldiğimizde ise seviyenizin bir tık üstünde okuma yapmanızı istiyorum. Bu siteyi çok öneriyorum, farkındayım ama yine önereceğim. Lingua.com sitesine girdiğinizde zaten tüm metinler seviyelendirilmiş bir biçimde var. Örneğin seviyeniz A1'dir, yani yeni başlıyorsunuzdur. Belki de birazcık temeliniz vardır. O siteye girdiğinizde A2 İngilizce metinlerinden 2-3 tanesini kendinize hedef olarak belirleyin. Ve onları okumaya çalışın, anlamaya çalışın. Takıldığınız yerlerde zaten çeviriye başvurursunuz. Ancak %100'ün anladığınız bir metninde okumaya çalışmayın. Çünkü size yeni bir şey katmayacaktır. %85, %90 civarında 10 kelimeden birini anlamadığınız metinler denk gelirse bu sizin için gerçekten çok faydalı olacaktır. Hem çoğunu anlıyorsunuz, hikayeye hakimsiniz. Hem de metinde bilmediğiniz sözcüklerden yeni anlamlar öğrenirsiniz. 9. adımdaysa temel grameri öğrenmek var. Siz şu an bu dile yeni başlıyorsunuz. O yüzden bütün grameri bilmek zorunda değilsiniz ki bilmemelisiniz de. Burada yapmanız gereken tek şey temel gramer öğrenmek. Geçmişten bir tense. Bulunduğumuz zaman present tense, geniş zaman var. Onu öğrenebilirsiniz. Ve gelecekten bir adet tense. Yalnızca bunları bilseniz bile o kadar çok cümle kurabilirsiniz ki zaten en çok kullanılan fiilleri biliyorsunuz. Sadece tense'lerle birleştireceksiniz. I was a doctor. Ben bir doktordum. I am a doctor. Ben bir doktorum. I will be a doctor. Ben doktor olacağım. Bakın gördünüz mü? Yalnızca 3 tane tense'le bile geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği ifade edebildim. O kadar ileriki zamanın işte olmuş hali, geçmiş zamanın hikayesi, rivayeti. Bu gibi tense'leri bilmenize hiç gerek yok. Çok gereksiz zaten bir başlangıç öğrencisi için. Yani bir B1 civarına kadar B1'den ötesine geçmek isteyen birisi için hiç gerekli bir şey değil. Yalnızca 3 tense'le baya bir yolu kat edebilirsiniz. Her birine bir hafta verseniz ki bir hafta çok bile aslında ama 2 gün 3 gün verin. Artık bir süre sonra bunları çok sular seller gibi öğrenmiş olacaksınız, biliyor olacaksınız. Ve her gün aynanın karşısına geçtiğinizde, o gün ne yaptığınızı anlatmaya çalıştığınızda artık farklı tensler kullanıyor olabileceksiniz. İngilizcenizin geliştiğini göreceksiniz. Sanki bir dizide oynuyormuş da o an bir sahneyi canlandırıyormuş gibi olduğunuzu göreceksiniz. İşte size özgüven getirecek olan şey tam da bu. Sanki bir İngiliz, sanki bir Amerikan gibi akıcı İngilizce konuştuğunu gördüğünde bunu hep devam etmek isteyeceksin. Artık sürekli pratik yapacaksın. Sürekli yeni bir şeyler öğreneceksin. Özgüvenin yükselecek çünkü konuşabiliyorsun, yazabiliyorsun. Şeyler üretme yeteneğin ortaya çıktı. Bunu sen yaptın. Bunu yalnızca 30 gün içinde yaptın. Hata yapmaktan korkmadın, sürekli çabaladın, bir şeyler için uğraştın. Ve gördün ki aslında bu kadar da zor değilmiş. Yalnızca 30 gün içinde ne kadar çok şey yaptık değil mi? Bunu siz gördünüz, yani ben açıkçası bir şey yapmadım. O yüzden bu video boyunca anlattığım her şeyi repetitif, yani tekrarlı bir şekilde yerine getirdiğinizde 30 gün içinde konuşmak gerçekten mümkün. İster seviyeniz 0 olsun. 0'dan B1'e gelirsiniz demiyorum. Ancak 0'dan günlük hayatı idare edecek kadar konuşmanız gerçekten mümkün. Bu bir hayal ya da bu bir umut aşılama olayı değil. Bu bir gerçek. Saydığım şeyleri gerçekten yerine getirirseniz, bir şeyler için çabalarsanız, yazmaya, konuşmaya, dinlemeye, anlamaya yönelik çalışmalar yaparsanız 30 gün içinde konuşmanız mümkün. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.